iki farklı konsepte kafe geziyoruz. Birincisi hizmetçi kafe, ikincisi Monster Hunter kafe. Daha önce YouTube'da birkaç kez görmüştüm hizmetçi kafeyi. Japonya'da 8 aydır yaşıyorum. 8. ayımda ilk defa gidiyorum. Ama bir daha gitmeyeceğiz çünkü burası hiç bize göre değilmiş. Bir de ben demiştim gidelim diye. Ha işte bir arkadaşımız gelir, akrabamız gelir, görmek ister. Onun için gideriz ama onun dışında şu kaseye de bir tane elma dilimledim. Anlatırken arada biraz da elma yiyeceğim. Kasemin de küçüklüğüne bakar mısınız? Bulaşık makinesine sığsın diye aldım. Girişte çalışanların yüzlerini çekmek yasak diye uyarıda bulundular. Bir de giriş ücreti vardı ama kaç para olduğunu gerçekten unuttum. Aç olmadığımız için 2 içecek söyledik. 2 kasede dondurma sipariş verdik. Siparişlerimiz geldikten sonra Zaka eliyle kalp işareti yapması isteniyor ve bu kelimeleri tekrar etmesi söyleniyor. Konsept böyle olduğu için bunu istiyorlar ama istemezseniz yapmayabilirsiniz. Zorunlu değil. 드려다 뭐뭐 delicious 뭔지 뭐에 뭐에 균 오케이 はい。 오케이 자 make one 3, 2, 1 뭐에 뭐에 균 오케이 perfect İçeceğinden ilk yudumu aldıktan sonra hafif yüzüme ekşittim. Çünkü sanırım biraz alkol vardı, kokteyl gibiydi. Bir Trakyalı olarak yüzüme ekşitmemem lazım. Trakyalılar alkol sever ama ben değil. Trakya'da aslında erkekler içkiye düşkün, kadınlar değil. Beğendin mi? Farklı. Bu. Bu kola mı? Şeftali mi? Ve elma. Beğendin mi? Muay muay tekrar. 이거 뭐에 뭐에 균 Muay muay. Bu benim aldığım dondurma matchalı, Zak'ınki de çilekli. Matcha sağlıklı ama çilekli daha lezzetliydi. Sonra bize adımızı sordular. Japonca adımızı yazdılar. Bu sizin pasaportunuz dediler. Miyav miyav de. Sonra bizden miyav miyav denmemiz istendi. Onlar hizmetçi ise biz ev sahibiysek, müşteriysek niye biz miyav miyav diyoruz anlamadım ama ortama ayak uydurmak için tamam ben de yaparım dedim. Tamam ben de yaparım.何が出るかにゃ何が出るかにゃ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 に
何が出るかにゃ何が出るかにゃにゃ。お、ナンバー3。He's gonna say meow meow. Meow meow. Meowかわいい。Please pick one. 何が出るかにゃ何が出るかにゃにゃ。お、Bu paketi hediye ettiler. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Açtım baktım içinden fosforlu bir çubuk çıktı. İkiye kırdım, fosforu aktif hale geldi. Sonra bize bir kitapçık uzattılar. İçinde şarkı listeleri vardı. Bir tane şarkı seçmemiz istendi. Kafede sahne bölümü vardı. Bu seçtiğimiz şarkılarla birlikte sanki kendileri söylüyormuş gibi playback yaptılar ve dans ettiler. Ben de bu çubukla tezahürat yaptım. Birkaç parça şarkı dinledikten, tezahürat yaptıktan sonra artık sıkıldık, kalkalım dedik. Kalkmamıza yakın gelip fotoğraf çekilmek ister misiniz diye sordular. Onlar böyle bir şey teklif etmese bizim haberimiz bile yoktu. Biz de hatıra kalsın diye evet çekilmek isteriz dedik, fotoğraf çekildik. Acaba erkek hizmetçi çalıştıran bir yer var mı? Ama bence erkek de olabilir ya, neden olmasın? Orada mesela bar bölümü vardı, bara bir erkek konabilir. Kız gitti barda kendi kendine yaptı, içeceği getirdi. Bir barmen erkek olabilir. Barmen, hizmetçi. Resepsiyon olabilir.
Ben mesela 20-23 yaşlarındayken Tekirdağ'da yaşıyordum. Orada çalışıyordum. Aynı iş yerinde çalışırken tanıştığım en sevdiğim 2 tane arkadaşım vardı. Biz üçlü bir arkadaş grubuyduk. Bir gün bu arkadaşlarımdan biri kafede çalışan bir çocuktan hoşlanmaya başlamıştı. Bu bahsettiğim kafe Tekirdağ AVM'nin içinde bir kafe. Adını vermiyorum. Bu çocuk kafede garsonluk yapıyordu. Arkadaşımla da sosyal medyadan takipleşmeye başlamışlar. Facebook. Ama kızın sevgisi tek taraflı. Çocuğun bundan haberi yok. Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum demeden sevdiğini belli etmesi lazım. Biz bu kafenin devamlı müşterisi olduk. Arkadaşımız için sık sık gidiyorduk. Sosyal medyada birbirlerinde ekliler ya, ona güveniyoruz. Bir şekilde konuşmaya başlarlar bir şeyler olsun diye. Of of, arkadaşım uğruna ne kazıklar yedim. Alışveriş merkezinin içinde ya, dışarıdaki kafelerden bir tık daha pahalı. Sonunda bunlar bir şekilde sohbet etmeye başladılar ama sevgili olmadılar. Sanırım çocuk istememişti. Şimdi o arkadaşım evli ve sanırım 2 çocuğu var. Bir tane var ama ikincisinden emin değilim. Çünkü ben Tekirdağ'dan İstanbul'a taşındım. O da evlenip başka bir şehre gitti. Yollarımız ayrıldı. Ama hala Facebook'umda ekli. Görüşmesek de iyi bir arkadaşımdı. Onu seviyorum. Güzel anılarımız oldu. Ben pek Facebook kullanmıyorum ama girdiğimde arada bakıyorum kim ne yapmış diye. Şimdi Monster Hunter Cafe'ye geçelim. Ben bu oyunu bilmiyorum, oynamadım. Zak'ın en sevdiği oyunlardan. Girişte bizden 2 paket seçmemiz istendi. Paketimi açıyorum. Bende bu canavar çıktı. Nasıl içiyorum? Zeynep, Mitsune, badge aldık. O Mitsune oyundan. O zaman içecek aldık. Çok büyük. Menüde bu canavara ait olan içeceği seçtim ama istediğiniz içeceği seçebiliyorsunuz. Ben Gormagala geldi. O zaman o içecek aldım. Patates geldi. Balistan patates yazıyor. Çünkü oyun. Konsept. Hiç bu kadar büyük bir kase beklemiyordum. Kafaya dikerken zorlanıyorum. Dökülecek gibi oluyor. Buz da siyah. Çok güzel. Kafede robot kedi vardı. Tatlımızı o getirdi. Bu kedi oyunda da varmış. Çok tatlı. Bu oyun ateşler. Tekrar oyun ateş. Zeynep boyu. Daha ateşler ve hunterlar.
Eskiler burada. Adın ne? Bu oyunu hangi tarihlerde oynadın? Hangi karakterleri oynadın gibi sorular var. Ve bunun da aynısı oyunda geçiyor. Biraz oyun oynadı sonra kalktık. Bu oyunu oynamasanız da bence güzel bir kafe. Ben beğendim. Bu tarzda edit yapmayı yeni öğrendim. Kendimi şöyle kenarlardan kesip küçültüp aşağı koyuyorum. Zak bana yeşil perde aldı. Daha önce perdem yoktu. İlk defa perdeyle deneme yapacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Perdem yokken kendimi şöyle etraftan kesiyordum ve hareket ettiğim yerde siyah boşluklar kalıyordu. Bana demişti perde alalım diye. Ben de hayır 200 kişi var zaten kamera aldın yeter gerek yok dedim. Sonra bana söylemeden sipariş vermiş. Olsun sen daha güzel videolar çek diyor. Wow!